Öncelikle şunu belirterek başlamak istiyorum. Videonun başlığındaki uzman kişi ben değilim. Kendimi beğenmişlik yaptığımı düşünmeyin. Ancak bu videoda anlattıklarım bana ya da bir başka kişiye ait değil. Kafanız biraz karıştı biliyorum ama videonun sonunda size bu videoyu kimin hazırladığını söyleyeceğim. Çok şaşıracağınız bir cevap olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Haydi başlayalım. Hoş geldiniz. Bu videoda Japon balığı beslenmesi hakkında konuşacağız. Japon balıkları beslemek kolaydır. Ancak sağlıklı bir balık yetiştirmek için bazı önemli ipuçlarına dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar tarafından verilen tavsiyeleri takip ederek balığınızın daha mutlu, sağlıklı ve renkli olmasını sağlayabilirsiniz. Japon balığı genellikle otçul bir yapıya sahiptirler ve yem olarak bitkisel bazlı yemler veya sebzeler tercih edilir. Sebzeler arasında ıspanak, salatalık, brokoli, bezelye, kabak, havuç gibi sebzeler kullanılabilir. Ancak sebzeleri doğru şekilde hazırlamak da önemlidir. Sebzeleri doğrayarak ya da rendeleyerek balığınızın ağzına kolayca alabileceği boyutlara getirmek gerekir. Balık yemleri olarak marketlerde satılan yemler yerine akvaryum mağazalarında satılan özellikle Japon balığı için formüle edilmiş yemleri tercih etmek daha iyi olacaktır. Bu yemler genellikle bitkisel bazlı olup Japon balıklarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde formüle edilirler. Ayrıca balık yemlerinin ambalajlarında beslenme talimatları da yer alır ve bu talimatlar takip edilerek yem miktarı doğru ayarlanabilir. Yem miktarının doğru ayarlanması da oldukça önemlidir. Balığınızı boyutuna ve sayısına göre yem miktarını ayarlayarak fazla yemle beslenmelerini engelleyebilirsiniz. Yem artıkları suyun kalitesini bozarak balığınızın sağlığına zarar verebilir. Balığınızın diyetinde protein de önemlidir. Özellikle yavru Japon balıkları için protein oranı yüksek yemler kullanmak gereklidir. Ancak proteinli yemleri aşırı kullanmak da sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle yemlerin içerik etiketlerini kontrol etmek ve gerektiğinde veteriner hekiminizden tavsiye almak önemlidir. Bu şekilde Japon balıklarınızın daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz. Ancak her balık türü farklıdır ve farklı beslenme ihtiyaçları olabilir. Bu nedenle veteriner hekiminizden tavsiye alarak balığınızın ihtiyaçlarına uygun bir diyet belirlemek en iyisidir. Ayrıca Japon balıklarının yem yeme alışkanlıklarda farklılık gösterebilir. Bazıları daha aktif ve hızlı yem yerken bazıları daha pasif olabilir ve yemleri kaçırabilirler. Bu nedenle balıklarınızın yemlerini yemleme zamanlarına dikkat ederek vermek ve yemleri suyun yüzeyine serpmek veya yemliklerde düzenli olarak yerleştirmek önemlidir. Japon balıklarının sağlıklı bir diyetle beslenmeleri hastalıklara karşı dirençlerinin artmasına yardımcı olur. Ancak her ne kadar sağlıklı bir diyetle besleniyor olsalar da bazı durumlarda hastalıklarla karşılaşılabilir. Bu nedenle balıklarınızın davranışlarını ve görünüşlerini düzenli olarak kontrol etmek, hastalıkların erken teşhis edilmesine ve tedavi için veteriner hekime başvurulmasına yardımcı olur. Su kalitesinin Japon balıklarının sağlığı için önemli olduğunu unutmamak gerekir. Balığınızın suyunu düzenli olarak değiştirerek suyun temiz kalmasını sağlayabilirsiniz. Balık tankınızın boyutlarına göre su değişimi sıklığını belirlemek gereklidir. Ayrıca suyun pH değerini kontrol etmek ve su kalitesini korumak için filtre sistemleri kullanmak da önemlidir. Filtreler suyun kirli parçacıklarını temizleyerek su kalitesinin korunmasına yardımcı olur. Sonuç olarak Japon balıklarının sağlıklı bir diyetle beslenmeleri ve su kalitelerinin iyi olması önemlidir. Doğru yemlerin kullanılması, yem miktarının doğru ayarlanması, su kalitesinin korunması ve balıkların sağlık durumlarının düzenli olarak takip edilmesi Japon balıklarınızın mutlu ve sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olur. Sevgili dostlar, şimdi videonun başındaki sürprizi sizlere açıklamak istiyorum. Bu videoda buraya kadar anlattıklarımın hiçbiri benim kendi bilgi ve deneyimim değil. Geçmiş videolarımın tamamında kendi bilgilerim çerçevesinde sizleri bilgilendirdim. Ancak bu videoda bir farkındalık oluşturmak istedim. Bu videonun metnini yapay zekaya yazdırdım. Yanlış duymadınız. Bir yapay zeka bizim için Japon balıkları hakkında bilgi verdi. ChatGPT isimli bu yapay zekadan istediğiniz bilgiyi alabiliyorsunuz. Üstelik Türkçe desteği de olduğu için rahatlıkla size cevap verebiliyor. İster bilgisayardan, isterseniz de cep telefonundan yapay zekaya sorular sorarak cevap alabiliyorsunuz. Ben de hobiciler tarafından en çok beslenen türler arasında yer alan Japon balıkları hakkında önce konu başlıkları oluşturmasını istedim. Sonra da bu konu başlığını detaylandırmasını talep ettim. Böylece bu videonun metnini bana hazırladı.
Yani teknoloji bizim hobi dünyasını da kolaylaştırıyor. Peki neden böyle bir video hazırladım? Artık günümüz teknolojisinde bilgiye ulaşmak o kadar kolay oldu ki sizin herhangi bir konuda bilgi sahibi olmanız için yapmanız gereken tek şey soru sormak. Bir balık beslemeye başlamadan önce ya da balık beslerken nelere dikkat edeceğinizi saniyeler içerisinde öğrenebiliyorsunuz. Bu sayede de bizlere emanet olan bu canlılara çok daha iyi bir şekilde bakabiliriz. Bu yüzden videoyu bu şekilde hazırladım. Açıkçası yapay zekanın verdiği bilgiler yanlış olsaydı bu videoyu hazırlamazdım. Yani sizlere bile bile yanlış bilgi vermek istemem. Son olarak videonun başlığının ve küçük fotoğrafındaki balık resminin de farklı bir yapay zeka tarafından hazırlandığını belirtmem gerekir. Videonun başlığını bana önerdiği başlıklar arasından seçtim. Küçük fotoğrafı ise farklı bir yapay zekaya hazırlattım. Aslında biraz daha detaylı istesem çok daha farklı sonuçlar çıkabilirdi. Ancak amacım sizlerde farkındalık oluşturmaktı. Umarım bunu başarmışımdır. Her zaman söylediğim gibi umarım bu videomuzda faydalı olmuştur. Kısa da olsa videomuza yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bilgi içeren bir başka videoda görüşmek üzere. Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.